Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Bence bu hafta önemli. Nedenini birazdan konuşacağız. Şöyle bakalım bizim zararımız azalıyor mu birazcık? Evet, burada azalıyor en azından. Ama tabii kâra geçmedik. Burada da azalmıştır muhtemelen. Yani işte bir kâra geçeceğiz. Yani bu tarafta bir kâr beklentim yok şey anlamda. Kısa böyle ufacık kârımızı alıp hani o işlemden kurtulacağız. Ondan sonrasına bakacağız. Öteki tarafta biraz kârlı bir işlem olacak orası. Ama bekliyoruz tabii maalesef. İlk yüzün içinde var mıyız? Nerelerdeyiz? Bakalım. Yaklaşıyor muyuz en azından? 14-15'lerdeydik. Yota 120'lere kadar gelmiş. Yani bir yükseliş yapacaktır diye tahmin ediyorum. 4,38 milyar dolarlık bir seviyede. Ee, Yani daha büyük olanlar var, düşük olanlar var. Enteresan piyasada bakalım buradaki korku endeksimiz bayağı iyiye gidiyor. Yani piyasa bu iyiliğe ayak uydurmuyor bence ama genel olarak veriler fena değil gibi. Sanki böyle yay gibi bir anda çat ileriye. Yani bu bir anda böyle x'ler anlamında değil de o da var gibi yani bakınca. Burada beklediğim şekilde gidiyor mu? Gidiyor bence. E, Konuştuğumuz ise burada da aynı şeyi görüyoruz. 2.60'a 65'e kadar beklentim var. Şu bölge güzel destek olarak çalışıyor şurası. Sanki öyle devam edecek gibi duruyor. Beklentim o yönde zaten. Şimdi biraz sonra Bitcoin'de de bakarız. Yani oradaki Bitcoin tarafında bu hafta sonu da bu seviyeleri aşağı yani kırmazsak 75 hedefimize artık varmış olacağız gibi duruyor. Şimdi burada korku endeksimiz tabii güzel gidiyor. Fena değil ama piyasaya uydurmuyor. Biraz hani bu hafta sonunun bu eksi yazsa bile bazı seviyelerde bu seviyeler iyi. Yani böyle kalırsa olumluya gidecektir. Altcoin sezon endeks tamamen tırto ama burada yeşillerin ufak ufak arttığını görüyoruz. Bu güzel. Ee, Şöyle bakalım. Yani fena değil burası artık ufak ufak yeşillere doğru gidiyor. Bu da güzel bir hareket. Genel itibariyle tabii ki sadece bunlara bakıp herhangi bir işlem alma veya o şekilde düşüncemiz yok. Burada Bitcoin dominansı 59, Ethereum 11, Adır tarafı da 31 olarak karşımıza çıkıyor. Bakacağız birazdan detaylı. Ne diyor bize? %70'i paranın bende diyor Bitcoin. %12, 13'ü de hatta Bitcoin %71, 13'ü Ethereum'da. BNB 4, Ripple'da 4 olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim şimdi. Buradan alacağımız da aldık. Rainbow chartımız bize ay bölgesinde olduğumuz zaten söylüyor. Alım bölgeleri yani alım unutalım biraz bölgeleri. Bu yükselişler olsa da düşüşler olsa da o bölgelerdeyiz. Oma tarafında yukarı kırmızıya gideceğiz belli. Ondan sonra bakacağız. Gelelim heatmap'imize. Heatmap'imiz bakalım bize ne verecek. Evet, şuradaki bölge güzel. Yani gayet mantıklı olmuş, yoğunluk var. Yukarıda da 74-75'ti zaten bizim hedefimiz. 74'ten herhalde red yemiş. Bakarız birazdan. Ama fena durmuyor yani. Burası da bu veri de olumlu. 74 mü? Evet, tam da aşağı yukarı 74'e yakın bir yerden red yemiş. Gayet normal. Borsa tarafını bırakalım. Pazar gecesi bakarız. Run'la başlayalım bakalım. Run için hedefimiz neydi? Yukarıdaki 55 bölgesi. Şimdi oraya doğru yol almaya başlamışız. Güzel. Burada günlükleri ve haftalıkların da üstünde kalmış. O da güzel. Bir olumsuz durumu yok şu an için. En azından yani şu bölgeden red diyebilir. 46,5'lar civarından ama 54-55 bölgesi hedefimiz devam ediyor.
BCH için de yukarı yönlü konuşmuştuk. Burada da süreç o şekilde 540'lara doğru hedef bölgemiz var. Oraya doğru gideceğiz. Ondan sonra bakacağız. Süreç o şekilde akacak gibi burada. Kendi adımıza o aşağıdaki bölgeyi yakaladık. Link'e gelelim. O link zaten o yapmış. Evet. Yani linkte 10 için konuşmuştuk. 10 bölgesi. Oraya doğru gidiyor. Güzel. Şuradaki düşüşün çok mantıklı olmadığını söylemiştim kendi adıma. Niye? Çünkü buradaki yani bu kırılım buradaki yapıya karşılık doğru bir kırılım değil. Beklentim 10 bölgesi. Bu aylık yani bir aylık bölgeyi alırsa 11'i hedefleriz ama öncelik ilk beklentimize göre hareket etmek. Burada bir şu fake gibi kalacaktır muhtemel suretle. Bu ne? TRX. Ondan sonra belki düşünmek gerekebilir. Red yediği bölgede gayet normal. Yani şu bölgelerin red yemesi çok normal. Ama yukarı yönlü devam. Yani şu bölgeye kadar 30'lara kadar devam etmesi mantıklı. Bölgeye kadar evet mantıklı duruyor. Sola baktığımızda ne görüyoruz sol için? Yani burada da bu 10, 106, 110, 106 o bölgelere yükselişi hala bekliyorum açıkçası. Burada bölgeleri de aldı artık günlükleri. Şu haftalıklardan bir red diyor normal ama ben 100 hedefine gidecektir. 110 hedefine. Burada benim işlem çıkmış da olabilir bu arada. Nokta atmışız. Bunu bir silelim. Pardon. Burayı bir bunu bir sileyim. Evet, bunu da sileyim anlamı kalmamış. Evet için muhtemelen benim hesap çıkmış olabilir. Buraya mı koyduk, şuraya mı onu hatırlamadım şimdi. Ama kârdayız burada. Güzel bir kârdayız. Eğer satmadıysam. Hedefinde satarım o sorun değil. Güzel bir işlem yakalamıştı. Böyle diyeyim. De gitmiş. Değerlendiren olduysa ne mutlu diyelim. Copy Trade açtığımda da bunları yapacağım. Yani bu tarz şeyler tabii ki bakın mesela spot açtığımda ama böyle bir süreç olacak. Mesela buradaki düşüş muhtemelen şuralarda biz alım yapardık. Burası ters tepmiş olurdu. Şurada yapardık ekleme. Muhtemelen hedefimiz de buralara gelmiş olurdu. Burada işlemden çıkmış olurduk. Yani bu şekilde olacak ama diyelim ki spotu burada yakaladık. Yine burada karımızı alır. Yani %20-30'luk karlar üzerinde duracak. Onun dışında çok alayım unutayım seviyesinde işlemler değil de %20-30 arasındaki belki işlem taşıyarak devam ederiz. Burada hedefimiz gelmiş. Benim açımdan burada 22'de bir alım yaptığım bölge var. Onun çıkışı da 28'de. Yani aslında burada bu geçen aldım dediğim bölgedeki kâra dönmüştü o muhtemelen. Hatırlamıyorum çıktı. Bir ihtimal 22'ye de çıkış vermiş de olabilirim yani. Bakarız. Ee, ama güzel yani buradaki süreci iyi yakaladık. Bakalım yüzde kaç vermiş burada mesela. Biz 15'ten girmiştik. 15 şöyle yapalım. Bunu 15'e çekelim. 15'ten kazandı. Yani işte aynen %25 civarlarında bir bakiye güzel. Adaya gelelim bakalım. Evet adada da konuştuğumuz 10 Ekim bölgesi gelmiş. Hep adalarda konuştuk bölgesini. Şimdi bekleyeceğiz yani devam etmesini bekleyeceğiz. Burayı geçip devam edecektir. Muhtemelen kırılımların olmasını ben beklerim yani. Ondan sonra değerlendirmek lazım. Burada da süreci güzel yönetmişiz. 31 bölgesine kadar da edeceğiz. Evet Neo açısından da baktığımızda aslında videolarımız kimseye ulaşmasa da maalesef doğru tahminlerle gidiyoruz. Benim için tek önemli şey bu. Bir arkadaşımız güzel yazmış.
Evet, bir gün bunlar da görünür en azından. Ama benim derdim şey değil yani, kendi adıma bir dijital arşiv gibi tutuyorum. Yarın öbür gün 3 sene 5 sene sonra eşimiz, dostumuz, sevdiklerimize kalsın diye bir arşiv yani. Yoksa buradaki süreç benim kazancıma bir şey katmıyor yani. Onu da söyleyeyim. Ya, amacım tabii ki fazla kişiye ulaşmak en azından, ama onun için de ekstra daha yapabileceğim çok fazla bir şey yok açıkçası. YouTube önermiyor. Öyle bir sorun var. Bazen gerçekten hiç önermiyor. Burada günlük kırılım olduğu için ben bunu silerim artık. Ben dönüş ararım VNB açısından, ama hedefim benim 790-750 en azından, şu 2 aylık bölge. Ondan sonrasına bakarız. Yani YouTube tarafı zor. Gerçekten. Şeyler daha basit oluyor tabii, böyle Eee, eğlence kanalları falan tarzı şeyler, hani emeği küçümsemek anlamında asla değil, ama sonuçta bu tarz şeyler herkese yönelik değil. Bu da etken. Sonuçta bu işte çok daha önce başlayan arkadaşlar var. Bir de hayal satma olayı var. O bende olamayacağı için böyle bir durum var. Ben şimdi şey yapabilirim normalde, işte bir kapak fotoğrafı, şu parite patlayacak, hadi al başına belayı. Yani bunlar belki çok izlenirsin, ama ya, hoş bir davranış değil. Beklentiye de insanları sokmamak lazım. Neyse, doğrumuz ya. Çünkü ben size anlattığımın haricinde bir işlem almıyorum. Yani. Almam yani. Öyle bir şeyim yok. Az çok tanıyanları biliyor. Zaten içerideyim yani işlem olarak, ama e, bu benim tarzım değil. Ben size işte şu parite uçacak deyip ondan sonra gidip bambaşka bir pariteye geçmem. Uçacaksa ben de almışımdır. Öyle olması gerekir falan. Ee, Burada da CZ açısından olumsuz bir senaryo yok. Şu bölge çalışmasını beklediğim bölgeydi. Çalıştı zaten. Burayı da bence artık silebiliriz. Burada 10 Ekim bölgesi önemli. 40. Onu aşarsa ki seviyede 46 bölgesi bence hala devam. Doge içinde güzel hareket gelmiş. 10 Ekim bölgesini, yani şu 95'i kazanmış olması bence olumlu. Buradaki süreçte benim adıma şunu silebilirim artık. Burada da tutturmuşuz. Aslında tutturmadığımız parite sadece IOTA var muhtemelen. Buradaki sürecin ben 11'de bitmesini beklerim. Yani şu dönem açısından. Burada beklentim petrol tarafında tekrardan en azından şu yukarılarda sürecin devam etmesi. Yani bu aralıkta, 20'ye kadar olan aralıkta. Ondan sonra da düşüş yönünü beklemek lazım diye düşünüyorum. Kendi adıma. Buradaki sürecin en mantıklı yeri 67 bence. Haftalar geçiyor tabii, orada göreceğiz. Ethereum'da da iyi gitmişiz. Sadece yukarıdaki 2.60'a kadar hedefimiz var. Orayı bekleyeceğiz. Aslında baya baya şeyimiz güzel. Şu anki tahmin ve yön olarak iyiyiz. Sıkıntı yok. Yukarıdaki bölgeleri bekleyelim bakalım. Biraz oralar tabii uzak kaldı. Çok aşağıdayız genel olarak. Hareketlerde şey korkusu oluyor tabii, böyle bir anda acaba yine mi, acaba yine mi? Yani bunu nasıl biz yaşıyorsak bu piyasada işlem alan herkes aynı şeyi yaşıyor. Doğal olarak o acaba yine miler tekrar bir satışa dönüyor. Yakalanmamak için, kalmamak için. Onun da bizim kendi yolumuz doğru çıkacak gibi. 1.67 bölgesi burada beklentimiz, oraya doğru gelsin. SC'de bakın şurası nasıl bir alan yani. Genç alanı buradaki bölgede ona doğru gidiyor açıkçası. Bakalım buradaki süreç bizi nereye götürecek. Ee, Baktığımızda yani 10 Ekim en azından gelecektir. Sonrası 12, ama gerçekten çok aşağıda var. Yani hani yine diyorum, bence net ayı bölgeleri çok güzel bölgeler. Hiç işlem almamış olanlar açısından hele çok güzel. Elinde parası olan için çok güzel. Yani burada SC, IOTA açısından evet
Yani yukarıda hedefler biraz daha. Ama ufak ufak gidiyoruz yani. Bakalım %5, %16'lık en azından bir bölge gitmesi lazım ki yani ben bu ilk işlemden çıkayım. Biraz uzaktayım tabii. Ama öyle bekleyeceğim yani. Sınırlarımız belli. Beklemek üzerine ya sabır şeklinde gidiyoruz. Evet, Bitcoin'e gelelim bakalım. Bitcoin'deki şu hedef bölgeme henüz gelmedi. 73-800'lerden dönmüş olabilir. Beklentim benim yine de 75 bölgesi şeklinde devam ediyor. Burada bir aksi durumum yok kendi adıma. Bitcoin ile ilgili şöyle şunu dedim. Bence bu bölge kayıp olmaz ise yani 70'lerin altına sarkmadığımız seviyede artık 75 ve üzerini düşünebiliriz hafta sonu açısından. Bunu takip edeceğiz. Gümüş için düşüşü konuşmuştuk. Devam etmesini beklerim açıkçası. Ee, Pardon. Yani burada düşüş devam etsin ondan sonra bakarız. Benim için altın da aynı şekilde her gün konuşuyoruz. Yani bu süreç aşağıda bir yerde tekrar dönecek ama oraya kadar beklemek lazım. TL dolar için yukarıda hedefimiz belli. Takibe devam. 45 bölgesi. Evet, total 3. Ethereum'u çıktığımızda kalan pariteleri düşünelim. Yani buradaki sürecinde bize olumsuz bir tarafı yok. Olumlu tarafı ise şöyle bakacağız buradaki sürece. 10 Ekim bölgesine doğru gitmemiz gerekiyor. Yani 768'ler. Buraya geldiğimizde alt pariteler ne olacak onu bekleyeceğiz. Buradaki düşüş şu bölgelerde çok anlamlı olur. 63-600 yani %6 civarlarına geldikçe piyasa daha da yukarı gidecektir. Takip edelim. Burada da aslında beklentimiz hani bir küsür bölgesiydi. Oralara yaklaşmışız. Oralardan da red yemişiz. Normal. Buradaki süreci de o şekilde takip etmek lazım. E, Yani çok olumsuz bir senaryo yok benim adıma buralarda. Ama yine de işte diyorum yani ben hep o takip var bende. Yani onu yapmadan geçemiyorum. Adır tarafındaki süreçte burada düşüşün henüz bitmemiş olduğunu da. Hani o bir parite vardı şimdi unuttum. Buradaki hareket iyi değil dediğimiz. Yani bunda da aynısı geçerli. Yani buradaki harekette çok böyle şey bir senaryoda değil. Bakalım şu bölgeler geldiğinde tekrar değerlendirelim. Ethereum evet. Buradaki beklentimiz Ethereum Bitcoin buraya doğru bir 34'lere doğru bir kırılım bekliyoruz yani uzadı iş ama olacak gibi duruyor en azından. Buradaki süreçte zaten konuşmuştuk. Olumsuz bir senaryo yok. Yani hafta sonuna fena girmiyoruz gibi. Tabii mühim olan hafta sonu bize nasıl girecek hani sonuçta cumartesi pazar sıkıntılı süreçler hacimlerin olmadığı ama fena değiliz. Yani burada aslında pazartesiyi iyi görebilirsek yani bu pazar gününü de atlatırsak hani bu düşüşler seviyelerinde bir yataylık bizim için gayet olumlu olur. Buradaki süreci yine Bitcoin dominans yani şu bölge benim açımdan 60 bölgesinin geçileceğini düşünmüyorum. Oralardan tekrar aşağı yapacak gibi duruyor. Şimdilik böyle. Herkese bol kazançlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hadi artık biz de bir işlemden çıkıp kendimize tekrardan yol alalım diyelim. Bir sorunuz bir şey olursa video altından konuşuruz. Herkese bol kazançlar. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.